Herkese merhaba. Şimdi 11. sınıfın matematik dersindeki trigonometri konusuna devam ediyorum. Bir önceki videomda şu an işleyeceğimiz konu geniş açıların dar açı şeklinde dar açıya indirgenmesi. Bir önceki videomda 180 derece ve 360 dereceyi anlatmıştım, buradaki dönüşümleri. Şimdi bu videoda da 90 derece ve 270 dereceyi anlatacağım. En sonunda da şöyle bir özet geçeceğiz. Yani dönüşümler nasıl yapılıyor? Pratik bir yollarını da anlatacağım ve konuyu sonradan da alıştırma çözerek iyice pekiştirmiş olacağız. Şimdi 90 derece eksi alfadaki dönüşüm nereden geliyor? Onu önce bir görsel şeklinde göstereyim. Şimdi önceden hazırladım birim çemberleri. Buraya üçgeni çizdim. Açı alfa olacak şekilde. Şimdi biz bu birim çemberse şurası bir birim, burası kosinüs alfa, burası sinüs alfa. Bunu biliyoruz. Yani şu noktanın koordinatlarını yazalım. Kos alfaya sin alfa. Şimdi ben ikinci çizdiğim üçgende yine alfa derecelik açı olacak şekilde üçgeni belirledim. Şimdi bunu bu iki üçgenin eş üçgenler olduğunu öncelikle gösterelim. 90 derece alfa, buraya beta dersem alfa ile beta'nın toplamı 90. Dik alfa, o zaman buraya yine beta demem gerekiyor. Toplamları 90 olduğu için. Sonra bakıyorum 90'ın karşısında ikisinde de aynı uzunluk var. Yani ikisi de bir birim. Çünkü bu yarıçap oluyor. O zaman diyorum ki bu iki üçgen eş üçgenler. Aynı üçgenler yani. Yani beta'nın karşısındaki kenarla buradaki beta'nın karşısındaki kenarın aynı olması gerekiyor. Şimdi açıyı belirtelim öncelikle. Yani ikinci çizdiğim üçgendeki açıyı gösterelim. Bu açı 90, şöyle alırsam tabii ki açının başlangıç noktası burası. Buradan itibaren aldığım zaman ne kadarlık bir açı yaptım? Ben 90 eksi alfa. Şuraya yazıyorum. 90 eksi alfa. Şimdi normalde şu kenarım benim karşı bölü hipotenüsten sin alfa. Bu kenarım kos alfa. Ama ben kaç derecelik açı yaptım aslında? 90 eksi alfa kadarlık. Yani benim şu noktamın koordinatları aslında kosinüs 90 eksi alfa virgül sinüs 90 eksi alfa. Bakın yani şöyle geldiğim zaman açı 90 eksi alfa kadarlık bir açı oluştu. Ama bakıyorum yatay uzunluğum kaç birim burada? Yatay uzunluğum nedir burada? Sin alfa. O zaman bunun neye eşit olması gerekiyor? Sin alfaya. Çünkü aynı üçgenler zaten bunlar. Şöyle kosinüs 90 eksi alfa, yani buradaki noktam nedir burada? Sin alfa. O zaman sin alfa eşit olmuş oldu. Sinüs 90 eksi alfa, o da neye eşit olmuş oldu? Kos alfaya. Yani birbiri cinsinden yazmış olduk. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın buradaki sin alfa dikeyde, bu ikinci çizdiğim üçgende yatay uzunlukta. Yani aslında kosa dönüşmüş oluyor. Sin kosa dönüşmüş oluyor burada. Şimdi kosla sin isim değiştirdiğine göre tanjant da isim değiştirecek. Tanjant 90 eksi alfa neye dönüşecek? Kotanjanta. Kotanjant 90 eksi alfa neye dönüşecek? Tanjant alfaya. Demek ki 90 derecede 90 eksi alfa açısında ne yapıyormuşuz? İsim değiştiriyoruz ve bölgede de birinci bölgede işlem yapıyoruz. O yüzden bütün işaretlerim artı oluyor. Şunların tekrar söyleyeyim, bunların eş üçgen olduklarını ve karşılıklı uzunlukların eşit olması gerektiği. Yani buradaki alfanın karşısı sin alfa, burada da sin alfa olacak ama ben kaç derecelik açı yapmış oluyorum? Yani ben bu noktanın koordinatlarını göstermek isteyeceğim zaman kosinüs 90 eksi alfa ve sin 90 eksi alfa şeklinde yazmam gerekiyor. Bu da yatay uzunluğum sin alfa eşit oluyor, dikey uzunluğum da kos alfa eşit oluyor. Geçiyorum şimdi ikincisine. Yine aynı mantıkla yapalım. Şimdi alfa, yine aynı şekilde beta diyorum. Alfa, beta, iki üçgenin eş üçgen olduğunu gördüm. Yine aynı şekilde şunları yazalım. Kos alfa, sin alfa, bir birim. Şimdi öncelikle açıyı belirleyelim. Ne kadarlık bir açı yaptım? Bakın çizdiğim şekle ikinci bölgedeyim. Şöyle geldim. Yani aslında şu noktanın koordinatlarını arıyorum ben. Bu noktanın koordinatlarını arıyorsam benim gelmem gereken açı buraya kadar olması lazım. Aynı şekilde biz burada da öyle yapmıştık. Şu noktanın koordinatları için açıyı buraya kadar hesapladık. Şimdi ne kadarlık açı yaptım ben? 90 artı alfa. Yani açımın
değeri 90 artı alfa. Şimdi normalde bu neydi? Sin alfa karşı kenarım. Komşu kenarım kos alfaydı. Şimdi ama ben kaç derecelik açı yaptım? 90 artı alfa. Yani şu noktamın koordinatlarını yazmak istersem kosinüs 90 artı alfa, koordinatlarını yazıyorum. Kos 90 artı alfa virgül, şöyle yapalım, sin 90 artı alfa. Şöyle noktamın koordinatları sin 90 artı alfa. Şimdi bakıyorum. Geldiğim nokta şu. Bakın bu noktam benim kosinüs eksenimin ikinci bölgesine düştü. İkinci bölgede isim değiştirmem, işaretini eksi olarak almam gerekiyor kosun. Eksiyi yazdım. Bakıyorum şimdi x değerim neyi gösteriyor? Sin alfayı gösteriyor. O zaman cos 90 artı alfa yerine ne yazacağım ben? Eksi sin alfa. Sonra yine aynı şekilde geldim. İkinci koordinatım yani y koordinatım dikey olan sin 90 artı alfa. Bakın yapmış olduğum açı 90 artı alfa çünkü. Peki dikeyde neyi görüyorum ben? Kos alfayı görüyorum. O zaman bu neye dönüşüyor? Kosinüs alfaya. 1 eksi 1 artına olduğuna göre tanjant neye dönüşüyor? Eksi kotanjanta. Kotanjant neye dönüşüyor? Eksi tan alfaya. Yani aslında burada ispatla yapmış oluyoruz. Yani dönüşümler neden böyle oluyor? Bunu şekil üzerinde de görmüş oluyoruz. Bakın sinin burada yatay olduğunu, kosun burada dikey eksen üzerinde olduğunu, yani şekildeki x ve y'lerin yer değiştirdiğini burada görmüş oluyoruz. Şimdi son olarak 270 eksi alfa ve 270 artı alfayı hemen yapalım. Yine aynı mantığımızı yazıyorum. Kos alfa, sin alfa, artık öğrendik bunları. Şimdi tekrar söyleyelim. Buradan bu sefer şöyle buraya kadar geldim. Şimdi benim şu noktamın koordinatlarını bulmam gerekiyor. Ne kadarlık açı yaptım ben? 270 eksi alfa yazıyorum. 270 eksi alfa. Aynı şekilde sin'i de yazalım. 270 eksi alfa. Şimdi bakıyorum. Bakın burası kos. Ama ben ne kadarlık açı yaptım? 270 eksi alfa. Peki normalde şöyle yazalım koordinatlarını yine. Cos 270 eksi alfa, yani noktanın koordinatlarını yazıyorum. Sin 270 eksi alfa. Unutmuyoruz. Bu x, bu y'yi gösteriyor. Şimdi ben x eksenine bakıyorum. X ekseni burada neyi gösteriyor? Sin'i. Karşı çünkü. Karşı uzunluk. O zaman bu neye eşitmiş? Sin alfaya, ama şuna dikkat ediyorum. Geldiğim nokta ikinci bölgede ve cos eksi olduğu için önüne eksiyi koymayı unutmuyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Dikey uzunluğuma bakıyorum. Cos alfa yazdım ama y ekseninin alt bölgesindeyim. Uzunluğum eksiyi gösteriyor. Eksi tan alfa, cos alfa yazmayı unutmuyorum burada. İşaretlere dikkat ediyoruz. İkisi de eksi olduğuna göre tanjant nedir o zaman? Tanjant 270 eksi alfa, o da artıdır. Kotanjant yine aynı şekilde 270 eksi alfa, o da artıdır. Yani umarım anlamışızdır. Son olarak buradayım. 270 artı alfayı anlatıyorum. Şimdi tekrar aynı mantık bakın. Yine aynı şekilde bunlar eş üçgenler. Cos, sin'i yazdık. Yani benim aslında koordinatlarım cos ve sinken bakalım neye dönüşüyor. Şimdi ne kadarlık açı yaptım? Şöyle 270 artı alfa. O zaman bunun koordinatlarını yazalım. Cos 270 artı alfa virgül sin 270 artı alfa kadarlık bir açı yaptım. Şimdi eş üçgenler olduğunu söylemiştim. Alfanın karşısı neydi? Sin alfa. O zaman şuraya yazalım. Kosinüs 270 artı alfa. Neye eşit olması gerekiyor? Sin alfaya. Ve ben şu an dördüncü bölgede, şu uzunluğum pozitif. O zaman sin alfa, yani kosinüsün pozitif. Sin 270 artı alfa. Yine aynı şekilde bakıyorum. Bu sefer de şu uzunluğum, yani y değerim neye eşit? Kos alfaya, değil mi? Burası kos çünkü. Ama bölge olarak, yani y'nin alt bölgesine düştüğü için eksi alıyorum. 1 artı 1 eksi olduğuna göre tanjantım eksi olacak. Kotanjantım yine eksi olacak. Eksi tan alfa. Tamam.
Umarım anladık ne olduğunu. Tekrar söylüyorum. İki tane üçgen çizdim. Bu üçgenler eş üçgenler. Çünkü açıları aynı ve aynı şekilde dik kenarların karşılıklı dik kenar uzunlukları da bir birim olduğu için bunlar eş üçgenler oluyor. Dolayısıyla uzunlukların eşit olması gerekiyor. Yani komşu uzunluğum kos alfa ise burada da kosinüs olacak ama yaptığım açı şuradan itibaren aldığım için açının değeri aslında 270 artı alfa. Ve 270 artı alfalık açım aslında bu bölgede yani kosunu sine dönüşmüş oluyor. Çünkü şu uzunluğu artık sin oldu. Karşı uzunluğum sin demek çünkü. Ama baktığım zaman birinci ifadem aslında kosinüstü. Kos neye dönüşmüş oldu? Sine. Yani şekil olarak da görsel olarak da aslında anlayabiliriz burada. Bakın sinin yatay uzunluk şekline dönüştüğünü, kosun da dikeye dönüştüğünü. Yani kos sine, sin kosa. Şimdi bunlar ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istediğiniz zaman bu şekilde çok güzel oluyor, oturuyor konu. Ama dersiniz ki ben biraz daha kafamda pratik bir şekilde çözmek istiyorum. İşte bunları bence öğrendikten sonra şimdi şunu artık yapabiliriz. Yani ezbere gitmeyin hiçbir zaman. 180 derece ve 360 derecede biz isim değiştirmiyoruz. Ama neye dikkat ediyorsunuz? Özellikle bölgeye. Çünkü bölgeye dikkat. Çünkü bölgede ne var? Bölgede işaret incelemesi var. Örneğin kosinüs 180 artı alfa. Öncelikle hangi bölgede bu? 180 artı alfa. Yani bakın 180 artı dedim. Kaçıncı bölgeye geldim? 3. Üçüncü bölgede kosin işareti ne? Eksi. İsim değiştirmiyorum. Tamam, buna dikkat ettik. Aynı şekilde 360'da da. Şimdi 90 derece ve 270 derecede isim değişir. Ve kesinlikle yine bölgeye dikkat. Yani örneğin kosinüs 90 artı alfa. 90 artı alfa hangi bölgedeyim ben şu an? 2. İkinci bölgede kosin işaretine eksi. İsim değiştiriyor muyum? Evet. Bu şekilde de pratik bir şekilde yani aklınızda kodlayabilirsiniz. Umarım anladınız, beğendiniz, faydalandınız. Bir sonraki videoda da bunlarla alakalı alıştırmalar çözmeyi planlıyorum.